Hanlara cihanı dar edeceğim. Şam'a saldıracağım ve Zengi devletini yok edeceğiz. Her şeyin tek suçlusu sizsiniz. Ne yaptımsa ağam için yaptım. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi heyecan dolu 18. bölümü merakla beklenilmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Melik Mevdud devletin başına geçebilecek mi? Sultan Nurettin ve İsmet Hatun evliliği ne zaman yaşanacak? Turan Şah'ın ölümü, Selahaddin ve Süreyya Hatun'un evlilikleri ne zaman yaşanacak? Kadroya dahil olan yeni karakter kim? Avra'nın ölümü. Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi 18. bölümü için geri sayım devam ediyor. Yeni bölümde Melik Mevdud Zengi devletinin başına geçmek için önemli hamlelerde bulunacaktır. Ayrıca Melik Mevdud devletteki itibarını artırmak için de Haçlılardan intikam almaya çalışacaktır. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımlarından anladığımız üzere Melik Mevdud kesin bir şekilde ve kendinden emin bir halde devletin yeni sultanı olmak istemektedir. Ve bu uğurda kan dökmekten çekinmeyecektir. Fakat Melik Mevdud'un hedeflerini Sultan Nurettin ortaya çıkıp hayatta olduğunu göstererek durduracaktır. Tahminimize göre 18. bölümün son sahnelerinde ya da 19. bölümde Sultan Nurettin saraya gelecek ve Melik Mevdud'a yaptıklarının hesabını soracaktır. Çoğu izleyici Melik Mevdud'un yaptıklarının bedelinin ne olacağını oldukça merak etmektedirler. Tahminimize göre Sultan Nurettin Melik Mevdud'un yaptıklarından dolayı onu sürgün edebilir. Fakat Mevdud'un sürgüne gönderilmesi halinde iki ihtimal vardır. Birinci ihtimal Haçlılar Melik Mevdud'u Sultan Nurettin'e karşı kullanmak isteyebilirler ve bu hedeflerinde de başarılı olabilirler. İkinci ihtimal ise Melik Mevdud kısa bir süreliğine saraydan sürgün edilebilir. Fakat Mevdud'un Sultan Nurettin'e karşı sadakati devam edebilir diye düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. 15. bölümde İsmet Hatun'la evleneceklerini ilan eden ve evlilik hazırlıklarına başlamalarını emir eden Sultan Nurettin, Medine'ye gitmesinden ve daha sonrasında Haçlılar tarafından esir alınmasından dolayı bu evlilik bir müddet ertelenecektir. 18 ya da 19. bölümde Sultan Nurettin'in yaşadığı ortaya çıkacak ve Sultan Nurettin'in Haçlılardan intikamını almadan evleneceğini düşünmüyoruz. Fakat bu evlilik birkaç bölüm sonra yaşanacaktır. Sultan Nurettin'in bu evlilikten bir erkek çocuğu doğacaktır. Sultan Nurettin'in sezon sonlarına doğru ölerek kadrodan ayrılacağını düşünüyoruz. Sultan Nurettin'in ölümünden sonra dizide Emir Selahaddin'in kuracağı Eyyubi devletini göreceğiz. Zengi devletinin ise yıkılacağını düşünüyoruz. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi kadrosundan çok yakın zaman içinde önemli bir veda yaşanacaktır. Tahminimize göre son bölümlerde Selahaddin'in kararlarını ve emirlerini dinlemeyen Turan Şah ölerek kadroya veda edecektir. Turan Şah'ı Haçlılar öldürebilirler. Turan Şah'ın ölümünden sonra kadroya Selahaddin'in diğer kardeşlerinin dahil olacaklarını düşünüyoruz. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi 3 sezon olarak çekilmek üzere planlanmıştı. Ve bu süre zarfında kadroya önemli karakterler dahil olacaklardır. Hemen hemen her bölümde Turan Şah Karatekin ile karşı karşıya gelmektedir. 17. bölümde Selahaddin'in obasına yerleşen Karatekin'i 18. bölümde Turan Şah tutuklayacaktır. Karatekin karakteri dizide oldukça sevilmektedir. Çok yakın zaman içinde Karatekin Müslüman olacaktır. Ardından Karatekin'in Rabia Hatun'la evleneceğini düşünüyoruz. Bu evlilik sonucunda Karatekin ve Selahaddin oldukça yakınlaşacaklardır ve Karatekin'in Selahaddin'in yakın adamlarından biri olacağını düşünüyoruz. Fakat Karatekin karakteri dizinin sezon sonunda ölerek kadroya veda edebilir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Dizinin ilk bölümlerinden beri Selahaddin ve Süreyya Hatun'un evlilikleri merak edilmektedir. Tahminimize göre çok yakın zaman her iki karakter arasında evlilik toyu yaşanacaktır. Tahminimize göre Süreyya Hatun uzun süre kadroda yer alacaktır. Ve Selahaddin'in çoğu fetihlerinde Süreyya Hatun da yanında yer alabilir. Selahaddin'in Eyyubi devletini kurmasından sonra Selahaddin'in ve Süreyya'nın bir erkek çocuklarının olacağını düşünüyoruz. Fakat Süreyya Hatun dizinin son sezonunda ölerek kadroya veda edebilir. Ayrıca bu sezon sonunda da kadrodan önemli ayrılıklar yaşanacaktır. Selahaddin'in babası Necmettin Eyyubi'nin sezon sonunda ölerek kadroya veda edeceğini düşünüyoruz. Onun dışında Selahaddin'in anası da kadroya veda edebilir. Siz bu konu hakkında
neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi kadrosuna yeni bölümde Haçlı karakteri dahil olacaktır. Kadroya dahil olacak kötü karakterden çok kısa süre sonra Gregor'un ölerek kadroya veda edeceğini düşünüyoruz. Zaten Gregor karakterinin dizideki senaryosu bitmek üzere. Bu yüzden yakın zaman içinde Gregor'un ölerek kadroya veda etme ihtimali vardır. Ayrıca Gregor dışında Avran da birkaç bölüm içinde kadroya veda edebilir. Avran'ın kadroya dahil olmasıyla beraber Dağın Efendisi Sinan kadrodan ayrıldı. Bundan dolayı Avran'ın en yakın zaman içinde kadrodan ayrılacağını, daha sonrasında da Raşuddin Sinan'ın tekrardan kadroya dahil olacağını düşünüyoruz. Merakla beklenen Kudüs Fethi ise dizinin sezon sonunda yaşanabilir. Kudüs Fethi'nde Selahaddin'e engel olmak için Gregor değil de farklı bir Haçlı karakteri olacaktır. Ayrıca Raşuddin Sinan da kadroya dahil olmasıyla beraber Zengi Devleti'nin ve Selahaddin'in Kudüs'ü fethetmelerine engel olmak için girişimlerde bulunacaktır. Sezon sonunda Nurettin Zengi'nin öleceğini düşünüyoruz. Nurettin Zengi'yi Raşuddin Sinan zehirleyerek öldürebilir. Ayrıca Raşuddin Sinan'ın Nurettin Zengi'nin hatunu Melike Hatun'u da zehirleyerek öldüreceğini düşünüyoruz. Melike Hatun'un ölümünden sonra Melike Hatun ağabeyi Kılıç Arslan Zengi Devleti'ne savaş ilan edip ve Sultan Nurettin ile 2. Kılıç Arslan karşı karşıya gelerek savaş işine gireceklerdir. Fakat her iki devlet arasında savaş yaşanacağını düşünmüyoruz. Raşuddin Sinan'ın da tekrardan kadroya dahil olmasıyla beraber peş peşe Selahaddin ve Sultan Nurettin'e hamlelerde bulunacaktır. Fakat Raşuddin Sinan'ı da tahminimize göre Selahaddin ifşa etmeyi başaracaktır. Fakat Raşuddin Sinan'ın ölerek kadroya veda edeceğini düşünmüyoruz. Raşuddin Sinan karakteri ifşa olsa bile kadroda uzun süre kalacaktır. Hatta Raşuddin Sinan karakterinin ara ara kadrodan ayrılıp tekrar dahil olması halinde kadroda 3 sezon boyunca yer alacağını düşünüyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.